insanlığın en büyük ilhamı, en derin acısı. Peki ya en tehlikeli tutsaklığı? Bugün insan psikolojisinin karanlık yüzünde kalplerimizi ele geçiren bu gücün görünmeyen tarafına bakıyoruz. Aşkın karanlık yüzünde tutkunun nasıl bir zehire, bağlılığın nasıl bir işkenceye dönüşebildiğini keşfediyoruz. Düşünün, her 3 kişiden biri hayatında en az bir kez toksik bir aşk yaşıyor. Obsesif takip vakalarının %60'ı romantik bağlantı iddiasıyla başlıyor. Peki ya nasıl oluyor da sevgi, kontrol, manipülasyon ve hatta şiddetle sonlanabiliyor? İşte bu bölümde aşkın masumiyet klişesini geçiyor ve onun nörolojik zafiyetlerimizi nasıl sömürdüğünü ortaya çıkarıyoruz. Başlayalım. Bir insanı sevmek mi, yoksa ona takıntılı olmak mı? Limerence, aşkın karanlık bir labirente dönüştüğü, duyguların kontrol edilmez bir saplantıya evrildiği psikolojik bir tuzağın adı. Obsesif kompulsif bozuklukla benzer özellikler taşıyan bu durum, kişiyi dopamin bağımlısı yapıyor. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü, bu bölümde Limerence'ın beyni nasıl ele geçirdiğini ve ilişkileri nasıl yıktığını gözler önüne seriyor. Araştırmalara göre Limerence yaşayanların %68'i sevdikleri kişiye ulaşamadığında fiziksel ağrılar hissediyorlar. Ünlü yazar Goethe, genç Werther'ın acılarında bu takıntıyı öyle derin anlatır ki, kitabın yayınlanmasından sonra Avrupa'da intihar dalgası başlamıştır. Limerence, beyni ve davranışları nasıl ele geçirir? Limerence, beynin ödül merkezini aşırı uyarır. Kişi, sevdiğinden gelen bir mesaj aldığında dopamin patlaması yaşar. Bir hasta, telefonum titrediğinde kalbim duracak gibi oluyor. Onun olduğunu bilmek, bir anlık mutluluk, sonra sonsuz bir bekleyiş diyor. Bu döngü bir bağımlılık yaratıyor. Limerence, kişiyi sürekli mesaj kontrolü, saatlerce sosyal medya takibi ve uykusuz geceleriyle tüketir. Reddedilme veya ilgisizlik, Limerence'ı patolojik bir kabusa çevirir. Limerence hem kişiyi hem de ilişkileri tüketir. İşte çarpıcı veriler. Limerence yaşayanların %45'i odaklanma sorunu nedeniyle iş veya eğitim hayatında geri kalıyor. %80'i takıntılı olduğu kişi dışındaki tüm sosyal bağlarını koparıyor. %55'i göğüs ağrısı, uykusuzluk veya iştah kaybı yaşıyorlar. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü işte burada devreye giriyor. Bir duygu nasıl bir zehire dönüşür ve zihni ele geçirir. Aşk bir insanı nasıl öldürebilir ya da öldürmeye nasıl sürükleyebilir? Bu sorular aşkın karanlık tarafının en ürkütücü yansımalarını işaret ediyor. İntiharlar, cinayetler, savaşlar. Hepsi bir zamanlar sevgi adına başlayan duyguların ölümcül bir labirente dönüşmesinin kanıtı. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü bu bölümde aşkın nasıl bir silaha evrildiğini ve toplumun bu yaralara nasıl çare aradığını gözler önüne seriyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre aşk acısı nedeniyle intihar girişiminde bulunanların %40'ı 18 ile 25 yaş aralığında. Ünlü şair Sylvia Plath, sevgilisinin ihaneti sonrası kafasını fırının içine sokarak intihar etti. Peki ya bu acı bir başkasını öldürmeye iterse? Aşk ne zaman bir yıkım aracına dönüşür? İşte 3 kritik mekanizma ve çarpıcı örnekler. Aşk acısı kişiyi son çare olarak ölüm fantezilerine sürükler. Onsuz yaşayamam düşüncesi beynin prefrontal korteksini devre dışı bırakır. Sevgilisinin terk etmesinin ardından ruhum öldü, bedenim de ölsün istedim diye düşünür hasta. İntihar notunda beni o mahvetti yazıyordur. Takıntılı aşk kıskançlıkla birleştiğinde ölümle sonuçlanabiliyor. John Lennon'ı öldüren Mark David Chapman, hayranlığın aşk adı altında nasıl bir cinayete dönüştüğünün sembolü oldu.
Tarih aşk uğruna çıkan savaşlarla dolu. Truva Savaşı Helen için yapıldı. Günümüzde ise terör örgütleri gençleri sevdiği ideoloji için ölüm vaadiyle kandırıyor. Aşkın karanlık yüzü toplumu derinden yaralıyor. Aşk acısı kaynaklı intiharlar tüm intihar vakalarının %22'sini oluşturuyor. Amerika'da her yıl 1500'den fazla insan romantik partneri tarafından öldürülüyor. Takip mağdurlarının %76'sı psikolojik travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü işte burada devreye giriyor. Bir duygu nasıl bir katil veya intihar bombacısı yaratır? Bir ilişki iki kişiyi nasıl birbirine zincirler? Aşk bağımlılığı, partnerinizin varlığını nefes almak kadar temel bir ihtiyaç haline getirdiğinde başlar. Bu sevginin değil, zehirli bir bağın hikayesi. Whitney Houston'ın Bobby Brown'a olan tutkusu, Kurt Cobain'le Courtney Love'ın yıkıcı ilişkisi. Tarih, aşk bağımlılığının nasıl bir tükenişe dönüştüğünün gerçek kanıtlarıyla dolu. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü bu bölümde codependency'nin nörolojik köklerini ve toplumsal yansımalarını gözler önüne seriyor. Codependency, kişinin kendi benliğini partnerinin onayına ve varlığına bağlamasıyla ortaya çıkan zehirli bir bağlanma biçimi. DSM'de resmi bir tanı olmasa da obsesif kompulsif ve bağımlı kişilik özellikleriyle örtüşen bu durum ilişkileri bir tükeniş sarmalına dönüştürüyor. İnsan psikolojisinin karanlık yüzü bu bölümde codependency'nin nörolojik köklerini, gerçek hayattaki yansımalarını ve istatistiklerle desteklenen çarpıcı sonuçlarını gözler önüne seriyor. Aşk bağımlılığı iki kişinin birbirini duygusal olarak tükettiği bir döngüdür. İşte bu karanlık dansın 3 kritik adımı. Çocukken ebeveynleri tarafından ihmal edilenler, yetişkinlikte partnerlerini kurtarmaya çalışır. Örneğin, alkolik bir baba tarafından yetiştirilen kadın, bilinçaltında "ben onu düzeltirim" diyerek bağımlı bir partner seçer. Güvensiz bağlanma burada devreye girer. Partnerinin ilgisizliği, çocukluktaki reddedilme duygusunu tetikler ve kişi sevgiyi acı çekerek hak ettiğine inanır. Beyin bu ilişkilerde bir hormon kısır döngüsüne hapsolur. Partnerden uzaklaşınca stres, yani kortizol artar. Kavga sonrası barışınca bağlanma hormonu oksitosin patlaması yaşanır. Bu dalgalanmalar tıpkı bir kumar bağımlılığı gibi acı çek, ödül al, tekrarla döngüsü yaratır. Gaslighting, aşkın için bunu yapmalısın diyerek suçluluk duygusu aşılamak. Örnek, Whitney Houston ve Bobby Brown ilişkisi. Whitney, Bobby'nin kaosuna rağmen "onsuz hiçbir şeyim" diyerek kendini yok etti. Sonuç olarak codependency yaşayanların %82'si ilişkilerini tutsaklık olarak tanımlıyor. Bu ilişkilerde boşanma oranı %60'ın üzerinde. Ancak ayrılanların %45'i benzer dinamikte yeni ilişkilere yönleniyor. En vahimi kronik stres, kalp hastalıkları ve bağışıklık çöküşü riskini artırıyor. Peki çıkış yolu var mı? Nöropsikolog Dr. Nicole Lepara'nın dediği gibi, gerçek aşk seni özgürleştirendir, seni küçülten değil. Bugün aşkın romantik masallarını değil, gerçek bedellerini konuştuk. Çünkü insan psikolojisinin karanlık yüzü ancak farkındalıkla aydınlanır. Birinin sizi delicesine sevdiğine inanmak romantik gelebilir. Peki ya bu his tamamen bir yalansa? İnsan psikolojisinin karanlık yüzünde bu kez gerçeklikle bağını koparan bir tutkunun izini sürüyoruz. Erotomanya. Erotomanya hastalarının %70'i hiç tanımadıkları kişilerin kendilerine aşık olduğuna inanır. John Lennon'ı öldüren Mark David Chapman, sevgisinin karşılıksız kalmasını ihanet olarak gördü ve tetiği çekti. Peki nasıl oluyor da aşk bir sanrıya dönüşüp
ölümcül bir takıntı haline gelebiliyor. Cevap, beynin gerçeklik testini kaybetmesinde ve toplumun romantizmi yüceltmesinde yatıyor. Erotomanya, bir kişinin gerçek dışı aşk inancıyla yaşadığı psikotik bir bozukluktur. Beyin en ufak bir bakışı veya tesadüfü aşk kanıtı olarak yorumlar. Örneğin bir ünlünün sosyal medya gönderisindeki kalp emojisini bana mesaj yolluyor şeklinde algılar. Gerçeklik testi çöktüğü için reddedilme veya kanıt sunulması bile bu inancı sarsmaz. Erotomanya, hukukla psikiyatrinin kesiştiği tehlikeli bir alan. Amerika'daki stalk vakalarının %25'i erotomanya kökenli. Oyuncu Rebecca Schaeffer, hayranı Robert Bardo'nun tanrısal aşkı yüzünden 1989'da öldürüldü. Hastaların %60'ı ilaç veya terapiyi reddeder. Çünkü sanrıları kimliklerinin bir parçası haline gelmiştir. Ünlülerin hayran mektupları medyada romantize edilirken sınır ihlalleri normalleştiriliyor. Şarkıcı Selena'yı öldüren hayranı Yolanda, onu korumak için öldürdüm diyerek erotomanyanın karanlık mantığını özetledi. Sonuç olarak erotomanya hastalarının sadece %15'i tamamen iyileşebiliyor. Türkiye'de 2023 verilerine göre stalk vakalarının %18'i adli tıp raporunda psikotik bozukluk tanısı aldı. Seven kıskanır derler. Peki ya kıskançlık bir sanrıya dönüşürse? İnsan psikolojisinin karanlık yüzünde bu kez aşkın en zehirli halini inceliyoruz. Otello sendromunu. Bu sendromun adı Shakespeare'in Otello karakterinden gelir. Sevgili Desdemona'yı yersiz kıskançlıkla öldüren bir trajedi. Gerçek hayatta delüzyonel kıskançlık yaşayanların %43'ü partnerlerini fiziksel şiddetle tehdit ediyor. Peki nasıl oluyor bu duygu? Gerçeklik algısını tamamen yok edip cinayete varan sonuçlara nasıl yol açıyor? Cevap, beynin tehdit algılayan bölgelerinin kontrolden çıkmasında yatıyor. Otello sendromu obsesif bir yanılsama değil, psikiyatrik bir bozukluktur. İşte bu karanlık döngünün anatomisi. Beynin mantık merkezi devre dışı kalır. Örneğin partnerin telefonda gülümsemesi başkasıyla konuşuyor sanrısına dönüşür. Kanıt sunulsa bile mesajları kontrol et gibi hasta bunu yalanlama çabası olarak görür. Beynin korku merkezi yani amigdala sürekli alarm modundadır. Partnerin masum bir davranışı var olmayan bir ihanet olarak kodlanır. Bu durum tıpkı travma sonrası stres bozukluğunda olduğu gibi vücuda sürekli savaş kaç moduna sokar. Gizli dinleme cihazları, sosyal medya hesaplarının hacklenmesi gibi olaylar birbirini kovalar. Sonuç olarak Otello sendromu olanların %57'si en az bir kez fiziksel şiddet uyguluyor. Türkiye'de boşanma davalarının %29'unda delüzyonel kıskançlık temel neden olarak gösteriliyor. En korkunç veri ise Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kadın cinayetlerinin %16'sı patolojik kıskançlık kaynaklı. Peki tedavisi mümkün mü? Psikiyatrist Dr. Aaron Beck'in uyarısı, sanrılar gerçeklikle bağınızı kopardığında sevgi değil, tutkuyla beslenen bir düşmanlık yaşarsınız. Aşk adına işlenen karanlığın bir başka yüzünü gördük. Çünkü insan psikolojisinin karanlık yüzü ancak bilinçle aydınlanır. Aşk bazen bir kurtarıcı değil, kontrol tuzağı olabilir mi? İnsan psikolojisinin karanlık yüzünde bu kez ilişkilerin en sinsi manipülasyon tekniklerini masaya yatırıyor. Gaslighting ve love bombing. Gaslighting terimi 1944 yapımı Gaslight filminden gelir. Adam karısının gerçeklik algısını ışıkları söndürerek çarpıtır ve onu delirtmeye çalışır. Günümüzde kadınların %58'i ilişkilerinde en az bir kez gaslighting'e maruz kaldığını söylüyor. Love bombing ise
adeta bir duygusal şeker bombardımanı. Partneriniz sizi tanımadan taparcasına seviyorsa dikkat. Bu bir psikolojik tuzak olabilir. Manipülatif aşk, kurbanı yavaşça kontrol altına alan bir süreçtir. İşte bu oyunun perde arkasını şöyle açıklamaya çalışalım. Taktik 1. Kurbanın hafızasını sorgulatma. Taktik 2. Küçük yalanlarla olayları çarpıtma. Örneğin, ben asla bağırmadım, sen hassas davrandın. Gerçek bir örnek verecek olursak, ünlü şarkıcı Twix, eski partneri Shia LaBeouf'un kendisini sürekli paranoyak diye suçladığını ve gerçekliğini çaldığını anlattı. Duygusal bağımlılık tuzaklarının katmanları da şöyle gelişir. İlk haftalarda sen benim ruh eşimsin, hayatımın anlamı sensin gibi abartılı iltifatlar yapılır. Sonra senden başka kimse seni benim kadar sevemez diyerek kurbanı sosyal çevresinden koparmaya çalışır. Sonuçta gaslighting mağdurlarının %70'i depresyon veya anksiyete tanısı alıyor. Love bombing ile başlayan ilişkilerin %83'ü duygusal istismarla sonlanıyor. Türkiye'de 2023 verilerine göre boşanma davalarının %34'ünde gaslighting kanıtları bulundu. Elbette gerçek çözüm profesyonel yardımdadır. Psikolog Dr. Ravani Durvasola'nın uyarısı, gerçek aşk sizi güçlendirir. Sizi küçülten her şey aşk değil, kontrol arzusudur der. Bir beğeninin peşinde koşmak masumca görünebilir. Peki ya bu takip hayatınızı ele geçiren bir kabusa dönüşürse? İnsan psikolojisinin karanlık yüzünde bu kez teknolojinin gölgesinde büyüyen tehlikeli bir tutkuyu inceliyoruz. Cyberstalking ve sosyal medya saplantıları. Amerika'da her 6 kadından biri hayatında en az bir kez cyberstalking'e maruz kalıyor. Türkiye'de 2023'te dijital taciz vakaları %41 arttı. Peki neden? Çünkü sosyal medya aşkı ölçülebilir bir obsesyona dönüştürüyor. Beğeniler, konum paylaşımları, anlık durum güncellemeleri. İnsan beyni bu verileri sevgi kanıtı sanarak karanlık bir döngüye giriyor. Cyberstalking, teknolojinin sağladığı sonsuz erişimle gerçekleşen bir modern çağ işkencesi. İşte bu karanlığın kanıtları. Araçlara veya telefonlara yerleştirilen yazılımlarla anlık konum izleme. Paylaşılan bir fotoğraftaki eksik verilerinden ev adresi çıkarmak. Screen log yazılımlarla mesajları ve aramaları kaydetme. 2020'de İngiltere'de bir adam, eski eşinin telefonuna yüklediği uygulamayla 2 yıl boyunca onu izlediği kayıtlara geçti. Partnerinizin paylaştığı bir şarkı sözünü bana mesaj sanmak. Sahte hesaplarla kurulan sanal ilişkilerde gerçek kimliği bilmeden aşık olma. Türkiye'de 5651 sayılı kanun, dijital tacizi suç kapsamına alsa da delil toplama zorluğu mağdurları çaresiz bırakıyor. Avrupa'da cyberstalking mağdurlarının sadece %22'si faillerin ceza aldığını bildiriyor. En vahim etki ise dijital tacize uğrayanların %34'ü intihar düşüncesiyle mücadele ediyor. Teknolojinin aşkı nasıl bir gözetim aracına dönüştürdüğünü gördük. Çünkü insan psikolojisinin karanlık yüzü ancak farkındalıkla aşılabilir. Aşk bazen bir sığınak değil, hapsedildiğiniz bir labirent olabilir. Bugün sevginin gölgesine saklanan manipülasyonları, bağımlılıkları ve kırık zihinleri gördük. İnsan Psikolojisinin Karanlık Yüzü belgeselinin yeni bölümlerinde görüşmek üzere.